Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için tahinli rulo kurabiye tarifim var. Beğeneceğinizi düşündüğüm muhteşem lezzette kıyır kıyır şahane bir kurabiye tarifidir. Özellikle bu tarifi benden yoğun istek üzerine çok istediniz. Ben de sizler için hemen yaptım. Tarifini paylaşıyorum. Yiyebileceğiniz en güzel rulo tahinli kurabiye tarifi diyebilirim. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 250 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Bir adet yumurta ekleyelim. Bir su bardağı pudra şekeri ekleyelim. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyelim. Mısır nişastanız yoksa eğer buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı dolusu hamur kabartma tozu ekleyelim. Bir paket toz vanilin ekleyelim. Bu malzemelerimizi şöyle bir hafifçe karıştıralım. Spatula ile karıştırdıktan sonra öncelikle 2 su bardağı un ekleyelim. Daha sonra 2 su bardağı daha un ekledikten sonra kurabiye hamurumu hazır ediyorum. Öncelikle 2 su bardağı ekleyelim ki malzemelerimizde güzel bir homojen kıvam elde edelim. Daha sonra 2 su bardağımızı da ekleyeceğiz. Toplamda 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen bardağımızın ölçüsüne göre değişkenlik gösterebilir. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi ayrı bir kabın içerisinde tahinli iç harcımızı hazırlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı tahinimizi ekleyelim. Bardağımı güzelce sıyırıyorum. 200 mililitre ölçüsünde tahin kullandım. Bir su bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Bir su bardağı çekilmiş cevizimi ekliyorum. Ben ince çekilmiş olarak yaptım. Dilerseniz iri parçalı halinde de yapabilirsiniz. Bu 3 malzememi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yakından da gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir iç harcı hazırlıyoruz. Dilerseniz bu karışımın içerisine kavrulmuş kadayıf da ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Ama benim elimde olmadığı için ve bu şekilde sade olarak yapmak istediğim için bu sefer kavrulmuş kadayıf eklemedim. Ama aklınızda bulunsun, alternatif olarak farklı bir tahinli kurabiye yapmak isterseniz iç harcına kavrulmuş kadayıf da ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar eklenilebilir. Şimdi kurabiye hamurumuzdan bir parça koparıp 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu koyalım ve merdane yardımıyla güzelce incecik olacak şekilde açalım. Kurabiye hamurumu ben 3 parçaya böldüm. 3 parçada tam 3 kere açmış oldum. Toplamda 75 adet tahinli rulo kurabiye elde ettim. Şimdi hamurumun üzerine yağlı kağıdımı örtüyorum ve merdane yardımıyla incecik olacak şekilde hamurumu açıyorum. Kurabiye hamurumu gördüğünüz gibi olabildiğince ince açtım. Şimdi hemen üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum ve kurabiye hamurumun kenar kısımlarını düzgün bir şekilde olmasını istediğim için bıçak yardımıyla düzlüyorum. Her bir kenarını bu şekilde bıçak yardımıyla düzleyelim.
Kurabiye hamurumun inceliğini görüyorsunuz. Lütfen kalın bir şekilde kurabiye hamurunuzu açmayın. Çünkü çok kalın yaparsanız kurabiye hamurunuz piştikten sonra iç harcı az olup kurabiye hamuru da çok yoğun olunca çok lezzetli olmayacaktır. Bu arada arta kalan kurabiye hamurumu da tekrardan kurabiye hamurum kabının içerisine ekledim. Aynı işlemi tekrardan yapıp kurabiye hamurumu açmak için. Şimdi hemen kurabiye hamurumun uç kısmına iç harcımdan ekliyorum. Kaşık yardımıyla tahinli iç harcımı kurabiye hamurumun sadece şerit halinde bir kısmına sürüyorum. Daha sonra yağlı kağıtla içe doğru katlayarak rulo formunu vereceğim. Tahinli iç harcımı sürdükten sonra yağlı kağıdın bir ucundan kaldırarak yuvarlak şekli vermek üzere diğer kurabiye hamurumun üzerine gelecek şekilde parmak uçlarımla bu şekilde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi böylelikle iki kurabiye hamurunun uç kısımları yapışıyor ve silindir şeklini vermiş oluyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla kesiyorum. Bıçak yardımıyla rulo şeklini verdikten sonra şimdi dilimler halinde kurabiye hamuruma şekil vereceğim. Tekrardan 2 parmak genişliğinde bıçak yardımıyla kurabiyelerimi kesiyorum. Bu şekilde şekli vermiş oluyorum. Gerçekten çok pratik. Sadece rulo şeklini yapıyorsunuz. Sonra bıçak yardımıyla hiçbir şekilde şekile uğraşmadan dilimler halinde kesiyorsunuz. Çok güzel oldu. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamuru hem çok pürüzsüz hem de çok güzel, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye hamuru oluyor. İçinin de tahini, cevizi bol olunca gerçekten yemesi çok keyifli bir kurabiye. Çayın, kahvenin yanına en yakışan kurabiyelerden bir tanesi. Şimdi dilim dilim kestiğim kurabiyelerimi aralıklı bir şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Tekrardan kurabiye hamurumun üzerine tahinli iç harcımdan sürüyorum ve aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Bu aşamalarını her detayına kadar görmek isteyen çoğunlukla takipçilerim olduğu için hızlandırarak sizleri de sıkmadan gösteriyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimin üzeri hafif kızarıncaya kadar pişiriyorum. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Çok sert bir kurabiye olur. O yüzden ben hafifçe üzeri pembeleştikten sonra fırınımdan aldım. Toplamda 12 dakika kadar fırınımda tuttum. Kurabiyelerimi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra hemen üzerine pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri serpeceğiniz zaman mutlaka ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Çünkü ilk sıcaklığını geçmeden kurabiyeniz sıcakken pudra şekerini serperseniz kurabiyelerinizin üzerinde ıslaklık oluşacaktır nemlenmeden dolayı. O yüzden biraz ılığa yakın soğuduğu zaman kurabiyenizin üzerine pudra şekerini serpebilirsiniz. Sizlere hemen yakından bir tanesinin iç dokusunu, kurabiyenin kıyırlığını ve iç lezzetini göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Yakından da gördüğünüz üzere şahane bir kurabiye tarifidir. İç dolgulu, çok lezzetli kurabiye. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tarifleri kanalımda paylaşıyorum. Anında tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.